Yine bizimle başlayan bir video. Bugün Hayyam Şarap ve Kitap Evi'nde çalacağız. Hayyam Alsancak'ta. Küçük cumartesi, çarşamba. Hayyam çünkü bizim Rebetiko'yu en iyi bilen mi desek artık? Rebetiko'ya en iyi eşlik eden, danslarıyla En iyi hisseden, En iyi duygularını hisseden- en iyi şekilde yansıtan. kişilerin geldiği, toplandığı yer bizim bir nevi tekkemiz Hayyam. Her ay bir çarşamba, nadiren cuma, cumartesi belki Hayyam'da çıkıyoruz. 6 yıl oldu sanırım Hayyam'da çıkalı ve oradaki dinleyiciyle başka bir bağ var. Repertuarı çok iyi bilen, bizi çok iyi tanıyan, artık arkadaşımız olan bir kitle. Şarkılara eşlik etmeler, dans etmeler, Evet, bu akşam da bizlerle beraber çalmalar, söylemeler. evet göreceksiniz. Evet, Hayyam bir de biraz öyle de müsait bir yer. Birisi geliyor, atıyorum buzukisiyle, bağlamasıyla, klarnetiyle, ne bileyim kemanıyla, diyoruz ki şu şarkıyı biliyor musun? Evet, hadi hemen bağlıyoruz ve orada hemen bir iki şarkıyı birlikte çalıyoruz. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bakalım bugün gelen olacak mı? Bugün Yani gelen olacak. Olacak mı öyle? Olacak. Tamam. Sürpriz Hadi ama. bakalım. Ben Ama onu bilmiyordum. sürpriz. Bana da sürpriz oldu, ben bilmiyordum. Evet. Ha, bu arada yani birçok müzisyenle de bizim tanıştığımız da bir yer Hayyam. Ve şöyle çok enteresan şeyler oluyor. Mesela Hayyam'ın dışından geçen bir Yunan tesadüfen duyuyor ve diyor ki ne oluyor? İçeri giriyor ve bakıyor, önce geliyor işte İselinize diyor. Yani sen Yunan mısın? Ondan sonra hayır diyorum, işte Yunan mısınız diyor. İçinizde var mı? Hayır yok diyoruz. Böyle bir bakıyor uzun uzun. Şaşırmalar. Nasıl diyor, ne oluyor diyor. Diyoruz otur anlatalım. Başlıyoruz ve bu şekilde bir sürü arkadaş edindik. Yani Hayyam biraz böyle sihirli de bir yer. Konum olarak da Punta bölgesinde geçiyor. Oradan daha sonra bahsedeceğiz. Konum olarak da özel bir yer. Sokağa çok özel bir yer. Onların hepsini birazdan göstereceğiz. Şimdi İlker'le Hayyam'a doğru yola çıktık. Karşıyaka'dan yola çıktık. Bu sefer Alsancak'a Hayyam Şarap ve Kitap Evi'ne götürüyoruz. Boy gazı fabrikası işte, yani daha çok sanayi bölgesi olarak kullanılıyormuş. Çünkü biraz bataklıkmış burası. İzmir geliştikten sonra buralar hep böyle yola ve imara açıldı diyeyim, o şekilde. Sol tarafta Alsancak Garı var. Bu Alsancak Garı'ndan trenler o dönem Aydın'a gidiyorlarmış. O yüzden Aydın Garı olarak biliniyormuş. Basmane Garı şu an bambaşka bir noktada. Orası da aslında Kasaba Garı, yani Turgutlu Garı olarak geçiyor. Evet, Turgutlu'nun adı kasabaymış değil mi eskiden? Kasabaymış. Oraya giden trenler Basmane'den, yani Kasaba Garı'ndan kalkıyormuş. Şimdi biz buradan Punta'ya, yani point, yani noktaya, yani uca gideceğiz. Katlı otoparkımıza dönmeden hemen önce burada sağ tarafta bir karakol. Sen de Kuyayi de Simir. Artık Fransızcam olmadığı için bu kadar şey yapıyorum. 1966 yılında bir tadilat esnasında duvardaki alçılar ve boyalar söküldüğünde şu tabela ortaya çıkıyor. Ve diyorlar ki burası İzmir Liman Şantiyesi binasıymış. Yani o dönem burada İzmir Limanı yapılacak. Onun şantiyesi binasıymış. Yani bunu öğreniyorlar. 1966 yılında buluyorlar bunu. Ama bina 1860 yılında. Bilmiyorlar tarihini. Fakat daha sonra işte 66 yılında bu yazıyı bulunca araştırıyorlar. 1860 yılında yapılmış olan İzmir Limanı şantiye binası olarak ortaya çıkıyor. Hem bu Alsancak Punta bölgesinde hem de Gümrük denen yerde, yani şu anki pasaport iskelenin olduğu yerdeki binayı yapan inşaat şirketiyle aynı şirket. Ben böyle biliyorum. Eğer yanlış veya eksik anlattıysam Yorumlara yorumlarda yazın. bekliyoruz. Çiğdemciğim, sıfıra basar mısın? Şöyle bir arabam olsun çok isterdim. Şu aynasını kapatayım da zarar görmesin. Olmuyor, olmuyor. Araba taş gibi, sapasağlam. Volkancığım, araban çok güzel. Fethiye arabası. Evet, şimdi Kıbrıs Şehitleri'ndeyiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeyiz. Burası aslında yine tarihi bir yer. Şöyle ki 1900'lü yılların başlarında burası Frank Caddesi'nin, Frank Street'in bir parçası ve bu Frank Caddesi yanlış hatırlamıyorsam 4 parçadan oluşuyordu ve şu anda bulunduğumuz yerde
Yine yanlış hatırlamıyorsam Mesudiye Caddesi olarak geçiyordu. Bunu da nereden biliyoruz? Tarihini yine yanlış hatırlayabilirim. 1912 yılında bir rot planı çiziliyor. Bir sigorta şirket tarafından İzmir bütün sokakları, dükkanları kayıt altına alınıyor. O dönemde isminin nereden ortaya çıktığını, nasıl olduğunu görebiliyoruz. Burası Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Hemen buradan döndüğümüzde sahile doğru giderken Hayyam'ı göreceğiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin aslında şöyle bir özelliği var. Adı üstünde Frank Street, Frank Caddesi. Frank burada Fransız demek değil, aslında Levanten demek. Levantenlerin yoğunlukta yaşadığı bölge ve onların, yani şöyle de evleri de hatta gösterelim. Bunlar tabii yangında hepsi yanıyor, daha sonradan yapılıyor Büyük İzmir yangınında. Ama işte o tarihi bellek, tarihi kent belleği hiçbir şekilde silinmiyor. Biraz önce geçtiğimiz Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi. O dönemde aynı şekilde çok yoğun, çok fazla kullanılan bir cadde. Şimdi de aynı şekilde kullanılıyor. Burayla ilgili şöyle bir şey var. Burası aslında tüccarların, hani limanda ürününü satanların hem yaşadığı hem de alt katlarını depo olarak kullandığı evler aslında. Hi guys. Hey, ne haber vloggerlar? İyidir. Sizden ne haber? İyidir, hoş geldiniz. Biz de işte Afiyet olsun. kritik yapıyoruz. Öpeyim kardeşim. Cano. Erdal ne haber ya? Ne yapıyorsun Erdal? İyi, sen nasılsın? İşte yolda başlarken ta en başından beri bahsettiğimiz Hayyam Şarap ve Kitap Evi burası. Bebeğimciğim, ne yapıyorsun? İyidir canım benim. Senden ne haber? İyi vallahi. Böyle. İyiymiş. Beğendin mi? Yani görmek lazım bir de. Tamam. Sound check'imizi yaptık. Hazırız. Her şey yolunda. 10 numara 5 yıldız. Güneş battı, bekliyoruz. Hadi gelin. Şimdi çıksanız yetişirsiniz. Aynen. Hadi bakalım. Sound check bitti. Hayyam Şarap Evi'ndeyim ve ne içiyorum? Ne içiyorsun? Rakı. Şarap evinde rakı mı içiyorsun? Yarısını Bugün afiyet öyle canım olsun. istedi. Mesut da bira içiyor. Afiyet olsun. Rezervasyonlar yapılmış. Masalar dolu. Bakıyoruz. Keyif yapmaya devam. Bakalım güneş batmış. Biz soundcheck'i bitirene kadar evet neredeyse batmış. Ama hava asla serinlememiş. Merhaba gençler. Merhaba. Kardeşim selam. Gürkan Başkan. Merhaba. Hoş geldin. Kadrolu dansçımız geldi. Gel çakışalım. Çak. Aa evet. Ya Bravo. şimdi kelimde bir sıkıntı olmuştu. Doktorla bunu takmam gerekiyormuş. O da söyledi. Katip problem. Dans etmende sıkıntı olmayacak ama değil mi? Kesinlikle hayır. İyi, çok güzel. O konuda Çok- hiçbir sıkıntımız yok. Hazır geldik. Hazır her zaman. Kadrolu dansçı olarak. Aptalikolar, zeylikikolar. Neyse Allah ne verdiyse. Aptalikolar, zevkikolar, Evet. everything. Zeybekiko özel olarak dün gece 2'ye kadar hazırlandı. Diyorsun. Nagora
Rebetiko grubundan arkadaşlarımız burada. Selena ve Federico. Ve onlarla bir şarkı çalmak istiyoruz. Alkışlarınızla onları sahneye davet ediyoruz.